Mısır'ın gizemleri arasında en büyüleyici olanlardan biri Sakkara'daki Serapium. Burası benim en sevdiğim yerlerden biri. Devasa granit lahitlerin bulunduğu yer. Yalnızca büyüleyici değil, aynı zamanda akıl almaz bir mühendislik başarısını da temsil ediyor. Devasa granit bloklar. Tam anlamıyla Sakkara'nın altında kilometrelerce uzanan bir yeraltı nekropolünün parçası. Antik Mısırlıların bu devasa yapıları oluşturma konusunda sergilediği ustalık hala bilim insanlarını şaşırtıyor. Şaşırtmak şöyle dursun, cevap veremiyorlar. Sizce bu olağanüstü granit blokların içinde ne vardı? Sizler cevaplarınızı yazarken önceki videomuza yazılmış birkaç ilginç yorumu ekrana getirmek istiyorum. Mutlaka okuyun. Tabii bu videoya yazılacak ilginç yorumları da diğer videoya taşıyacağım arkadaşlar. Herkese teşekkürler ve işte başlıyoruz. Öncelikle Sakkara ve dolayısıyla Serapium nedir, nerededir ona bakalım. Sakkara, Mısır'ın başkenti Kahire'nin güneydoğusunda yer alan Antik Mısır'ın en eski ve en önemli mezarlık alanlarından biridir. Yaklaşık 7 kilometre uzunluğundaki bu bölge özellikle firavunların ve soyluların mezarlarıyla bilinir. Sakkara, Mısır'ın ilk piramidi olan Zozay piramidine ev sahipliği yapar ve eski krallıklardan kalma birçok anıt, mezar ve tapınakla doludur. Burada bulunan yapılar, Antik Mısır'ın dini ve kültürel mirası hakkında önemli bilgiler sunmakta. Serapium, Sakkara'da bulunan ve Serapis'e adanmış bir yeraltı mezarı kompleksidir. Milattan önce 3. yüzyılda Ptolemaios döneminde inşa edilen bu devasa yapı, kutsal Apis boğalarının mumyalanmış kalıntılarının saklandığı yerdir. Apis boğaları Mısır mitolojisinde Osiris'in bir tezahürü olarak görülürdü ve ölümlerinin ardından mumyalanıp Serapium'da defnedilirdi. Devasa granit sarkofajların bulunduğu bu labirentimsi yeraltı yapısı arkeolojik açıdan büyüleyici bir bölgedir ve eski Mısır'ın dini ritüellerine ışık tutmaktadır. Fransız Mısır bilimci Auguste Mariette bölgeyi keşfettikten sonra şöyle yazmıştır. Serapium'un koridorlarına girdiğimde gözümün önüne gelen devasa granit lahitler ve sonsuz bir karanlıkta kaybolan odalar bana eski Mısırlıların inançlarının derinliğini ve bu kutsal alanın büyüklüğünü düşündürdü. Serapis'e adanmış bu yer sadece dinsel bir merkez değil, aynı zamanda zamanın ötesine geçen bir hazineydi. Bu alanı daha iyi tanımak isterseniz 2014 yapımı Piramit filmini izlemenizi önerebilirim. Bu korku gerilim filmi Antik Mısır'da geçen gizemli ve gerilim dolu bir hikaye sunar. Arkeologların yeni keşfedilen bir piramidin içine girdikleri sırada yaşadıkları tuhaf ve korkutucu olaylar konu alır. No other tombs are disturbed. Tell them not to open it up yet. Tell them to hold off. Until now. Sakkara, Serapium gibi antik yapıları ve yeraltı dünyasını keşfetmenin tehlikelerine dair atmosferik bir film. Ya da beni filmlerle yorma, kitabını okumak istiyorum derseniz alın size bilimsel bir kitap. Zahi Hawass'ın kaleme aldığı The Serapeum of Saqqara. Bu kitap, Antik Mısır'ın en ilginç arkeolojik alanlarından biri olan Sakkara Serapium'u detaylı bir şekilde ele alıyor. Bu kitap yayınlandıktan bir süre sonra piyasadan toplatıldı. Garip bir şekilde toplatılan bu kitabı belki şimdilerde internet ortamında bulabilirsiniz. Dünyaca ünlü Mısır bilimci Zahi Hawass, Serapium'da yürütülen kazıları Apis boğası kültünü ve Mısır'ın dini ritüellerini açıklarken aynı zamanda buradaki arkeolojik bulguların önemini de ortaya koyuyor. Kitap, Serapium'un keşfi ve bölgenin dini ve kültürel anlamını öğrenmek isteyenler için oldukça bilgilendirici. Search for the tomb of Imhotep at Saqqara.
Peki burayı tam olarak kim buldu ve içinden ne çıktı, gelin inceleyelim. Sakarya'daki Serapeum'da bulunan devasa 100 tonluk granit lahitlerden oluşan mezar alanı 19. yüzyılda ünlü Fransız arkeolog Auguste Mariette tarafından keşfedilmiştir. Mariette bu bölgeyi 1850'lerde Mısır'ın antik hazinelerini araştırırken buldu. Mariette tesadüfen bir keşif yaptı. Mısır'daki bir seyahati sırasında Serapis tanrısına adanmış Apis boğası heykellerine ait bir yazıt fark etti. Bu yazıt onu Sakarya'daki Serapeum'a yönlendirdi. Serapeum, Ptolemaios döneminde kutsal kabul edilen Apis boğalarının mezarlarının bulunduğu bir yeraltı mezar kompleksi olarak inşa edilmişti. Uzun süredir kayıp olan bu yeraltı yapısı, Mariette'in kazıları sonucu yeniden gün yüzüne çıktı. Serapeum'un içindeki granit lahitler aslında Apis boğalarının mezar sarkofajlarıdır. Her biri tek parça granitten yapılmış ve bazıları 100 ton ağırlığında olan bu devasa sarkofajlar dikkat çekici bir mühendislik başarısını temsil eder. Mariette kazılar sırasında 24 tane dev granit lahit buldu ve bunlar boğaların kutsal kabul edildiği dönemin inanç sisteminin bir parçası olarak burada özenle yerleştirilmişti. Burayı tanımaya devam edelim. Bu gördükleriniz sıradan taş lahitlerden çok daha fazlasıdır. Her biri olağanüstü sertlik ve dayanıklılığıyla bilinen tek bir granit bloktan oyulmuş. Antik Mısırlıların bu tür muazzam yapıları bu kadar ayrıntılı ve hassas bir şekilde üretme yeteneği tarihçiler ve mühendisler için hala büyük bir muammadır. Lahitlerin köşeleri mükemmel bir şekilde kare ve yüzeyleri ise son derece pürüzsüz. İç yapılarındaki hassasiyet de dikkate değer. Bazı lahitlerde tam 90 derecelik açılar bulunuyor. Bu tür geometrik doğruluğun sağlanması antik çağın teknolojik olanakları açısından imkansız gibi görünüyor aslında. And the surface is and how crude the writings are, because in cases like what we see over here, for example. Ancak Mısır'ın yetenekli zanaatkarları bu muazzam kutuları inşa etmekte o kadar ustaydılar ki bugünün mühendislik standartlarını bile zorluyorlar. Ama yine de bu açıları yakalamak ve özellikle 100 tonluk bir graniti bu hale getirebilmek pek mantıklı değil. Düşünün ki sadece bir lahitin dış yüzeyini çıkarmak ve içini kazmakla kalmıyorsunuz. Aynı zamanda yapıların içindeki tüm detayları da büyük bir titizlikle tasarlamanız gerekiyor. İşte bu, Antik Mısır'ın mühendislik bilgisi hakkında düşündürücü bir perspektif sunuyor. Yazılarda hata yaptığınızda düşünün, şekilleri çizerken şekillendiriciye veya çiviye vururken darbelerden birinin sert kaçtığını ve lahitin o kısmının kırıldığını, çatladığını ya da ölçülerinin kaçtığını düşünün. Öyle bir durumda lahiti atmanız gerekecektir. Veya ince işçiliği mümkün kılacak demir, çelik gibi sert aletleri ya da teknolojik testere benzeri aletlere sahip olmalısınız ki bu sonucu çıkarabilirsiniz. Yani çok zor bir iş. Araştırmacı yazar, Mısır bilimcisi ve eleştirmeni John Anthony West, Serapeum gibi yapıların bilinenden çok daha eski olabileceğini ve klasik Mısır tarihi çerçevesine uymadığını ileri sürerek şöyle söylemiştir. Serapeum'da bulunan devasa granit lahitler, antik mühendisliğin ve bilinmeyen teknolojilerin bir örneğidir. Bu yapılar sadece sembolik mezar alanları değil, aynı zamanda Antik Mısır'ın çok daha eski bir medeniyetin bilgi ve mirasını taşıdığını göstermektedir. Geleneksel arkeolojinin bu devasa yapıları açıklamakta zorlandığını gördüğümüzde eski Mısırlıların düşündüğümüzden çok daha gelişmiş bir teknolojiye sahip olabileceğini kabul etmek zorundayız. Devam edelim. Sakarya Serapeum'u yalnızca mimari bir başarı değil, aynı zamanda eski Mısır'ın mistik yönlerini de barındırıyor. Bu devasa kutuların ne amaçla yapıldığı antik dünyanın en ilginç sorularından biri. Lahit olarak mı kullanıldılar yoksa başka bir gizemli amaç için mi inşa edildiler? Geçmişin tozlu sayfalarında kaybolmuş bu bilgiler yalnızca meraklı zihinler için değil, aynı zamanda tarihçiler için de çözümlenmesi gereken bir muamma olarak kalıyor. Genellikle Mısırlılara atfedilen bakır aletlerin bu iş için yetersiz kalacağı düşünülüyor. Her bir kutudaki duvarların aynı kalınlıkta olması zamanlarının çok ilerisinde karmaşık ölçüm tekniklerinin kullanıldığını gösteriyor. Kutuların içindeki bu tek düzelik diğer Mısır eserlerinde eşi benzeri olmayan bir durumdur. Bu da daha fazla soruya yol açıyor.
Bazı teoriler inşaatçıların kayıp teknolojilere, belki de gelişmiş aletlere veya diğer karmaşık ekipmanlara erişebildiğini öne sürüyor. Araştırmacılar yüksek hızlı matkaplar veya elmas uçlu aletler gibi eski Mısır'daki ileri teknolojinin varlığı üzerinde teorilerini ortaya koymuşlardır. Çünkü bu tip aletler olmazsa bu tip yapıların bu mükemmelliğe ulaşması elbette ki imkansız görünüyor. Modern araştırmacılar için bu devasa kutuları taşıma meselesi bile bir sorunu teşkil ediyor. Serapium'un dar ve dolambaçlı yeraltı tünelleri 100 tonluk lahitlerin taşınmasını sağlamak için ileri düzey mühendislik ve taşımacılık bilgisi gerektiriyordu. Buna ek olarak tünellerde gözle görülür bir meşale veya yanık izi olmaması bu işin daha da karmaşık bir hal almasına neden oluyor. It's a labyrinth built with the purpose of keeping whatever is inside. Yani ortada bir bulmaca ve bulmacanın parçaları var ama parçalar olası yerlerine uymuyor. Aslında şu an olan tam olarak bu. Her zaman olduğu gibi ileri teknolojiyi eleştiren bazı araştırmacılar bu granit kutuların yaratıldığı dönemde makinelerin veya karmaşık aletlerin varlığını destekleyen hiçbir somut kanıt bulunmadığını savunuyor. Aslında biz de tam olarak bunu söylüyoruz. Ancak Mısır'da bu kutuların sayısı arttıkça sorular dünya genelinde çoğalıyor. Ülke çapında bulunan benzer devasa granit kutular her biri aynı düzeyde işçilik ve hassasiyet sergileyerek eski Mısır araştırmalarında geleneksel olarak kabul edilenin çok ötesinde unutulmuş bir teknolojinin varlığına işaret ediyor olabilir. Kahire Müzesi'nde bulunan bir örnekte düzensiz eğimli bir kesim gözlemleniyor. Muhtemelen süreçteki bir hata nedeniyle bırakılmış olan bu kesim aslında çok daha fazlasını söylüyor. Son derece gelişmiş bir kesme yönteminin varlığına dair ipuçları veriyor. Kesim granitin derinliklerine kadar uzanıyor ve bu durum geleneksel bakır keskiler veya benzeri aletlerle imkansız bir başarıyı işaret ediyor. Bu durumda graniti hız ve doğrulukla kesebilen dairesel aletlerin varlığı muhtemel görünüyor. Geleneksel teoriler Mısırlıların graniti kesmek için bakır bazlı aletler kullandıklarını öne sürseler de bu tekniği açıklayabilmeye yönelik modern girişimler başarısızlığa uğramıştır. Denemelerde 4 milimetrelik dayanılmaz derecede yavaş bir kesme hızına ulaşabilecekleri saptandı. Yani bu işi bu şekilde yapmamışlardı. Aslında bu da mantıksız ama eldeki ana akım teorilerinden bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla böyle bir hızda eski zanaatkarların özellikle 100 tonluk bu lahitleri yapabilmeleri imkansız. Kesimin hassasiyeti Antik Mısır'a atfedilenin çok ötesinde gelişmiş makinelerin kullanıldığını gösteriyor. Benzer testere izleri diğer granit eserlerde de gözlemlenmiştir. Kahire Müzesi'nde sergilenen bazı lahitlerdeki bu işaretler modern şerit testerelerin yaptığı izlere benziyor. Ancak izlerin incelenmesi sonrasında bu izlerin oldukça hızlı hareket ettiği anlaşıldı. Ki bu o dönem için imkansız. Modern granit kesme izlerinin eski Mısırlılar için ulaşılmaz olduğuna inanılan elmas kaplı bıçak teknolojisine dayandığı öne sürülüyor. Bu durum Mısır'daki çeşitli granit eserlerde bulunan mükemmel yuvarlak boru deliklerinin varlığını daha da ilginç kılıyor. Bu deliklerin derinliği ve özgünlüğü muhtemelen elmas uçlu gelişmiş matkapların kullanıldığını gösteriyor. Bunun en çarpıcı örneklerinden biri Büyük Piramit yakınında keşfedilen silindirik bir granit parçası olan Çekirdek 7'dir. Çekirdek 7'deki sürekli spiral oluk bir vinil plağın oluğuna benzemektedir. Aslında modern makinelerin böyle bir sonuç üretebilmesi için yüksek hızlı dönüş ve elmas uçlu aletler gereklidir. Antik Mısır teknolojileriyle ilişkilendirilmeyen bu spiral oyuklar modern elektrikli matkaplardan daha büyük bir kuvvet ve hassasiyeti akla getiriyor. Mısırlıların mı yoksa kayıp bir medeniyetin Antik Mısır'da tarih içinde kaybolan teknolojiye erişimi olup olmadığı sorusu gündeme geliyor. Bu granit kutuların kanıtları geleneksel görüşlere meydan okuyor. Bu eserler kayıp bir medeniyet tarafından ileri teknolojiyle yaratılmış olabilir mi? Yoksa Mısırlıların taşla nasıl çalıştıklarına dair yapbozun bir parçasını mı kaçırıyoruz? Sonuç olarak Mısır'daki bu granit kutular yalnızca antik mühendislik becerilerinin değil, aynı zamanda insanlığın geçmişteki bilgi birikiminin de birer göstergesi. Bu gizemler arkeologlar ve tarihçiler için hala keşfedilmeyi bekleyen sorular barındırıyor ve Antik Mısır'ın derinliklerine inmeye devam ediyor.
Robert Bowell, Mısır'ın Sırrı, Piramitlerin Gizemi Üzerine Yeni Keşifler isimli kitabında şöyle söylüyor. Eğer modern bilim, Mısır piramitlerinin yapımında kullanılan teknolojileri tam olarak açıklayamıyorsa, bu durum ya o dönemde daha ileri bir mühendislik bilgisi olduğuna işaret eder ya da bugünkü bilgi birikimimizin hala eksik olduğunu gösterir. Gerçek şu ki, Antik Mısır'a dair her keşif, bu medeniyetin yalnızca tarihin tozlu raflarına ait olmadığını, aksine üzerinde durup tekrar düşünmemiz gereken derin bir bilgiye sahip olduğunu ortaya koyuyor. Bu nesnelerde açıkça görülen hassas işçilik ve teknoloji, henüz anlamadığımız yöntemlerle gerçekleştirilen taş işçiliğinin en sıra dışı örneklerinden birinin Lahun'daki piramidin altında cilalı bir granit odasında keşfedilen granit lahit olduğunu düşündürüyor. Dört köşesi o kadar mükemmel bir şekilde hizalanmış ki modern ölçüm araçları neredeyse hiçbir tutarsızlık göstermiyor. Benzer bir lahit daha Musta 17'de bir kerpiç yığınının altında gömülmüş olarak bulundu. Her iki örnekte kesinlik sergiliyor ve bu durum kökenleri ve amaçları hakkında birçok soruyu gündeme getiriyor. Bu kutular Mısırlılar tarafından başka amaçlarla kullanılmış olabilir mi? Granitlerin gizemi hala çözülememiş durumda. Belki de bu nesneler bizim şu anki anlayışımızın çok ötesinde bir teknolojiye, gizeme, bilgiye ve gerçekliğe sahip. Aslında burada bir gizem daha gizlidir. Lahitlerin ve mezar alanının bazı kısımlarında hieroglif yazılar ve dini semboller keşfedilmiştir. Bu yazılar Apis boğası kültüne dair ritüelleri, ölüler diyarı ile olan bağlantıları ve bir çeşit gizemli ritüeli anlatır. Uzir Haabi. The word Uzir Haabi, you see the bull in the middle? There is Serapium'da gençleştirme odalarının olduğuna ve devasa taş lahitlerin farklı amaçlar taşıdığı da konuşuluyor. Ve aslında bu bazı sırların kapısını aralıyor. Bu lahitlerin üzerindeki yazılardan biri şunu anlatır. Bilincin bir bedenden başka bir bedene aktarılabileceği ve içinde eski bedenin bırakılabileceği söyleniyor. Beden içinde 100 yıl boyunca kalıyor ve kendini bir şekilde yeniliyor. Ve sonra bilinç yeniden aktarılıyor. Ve bunun çağlar boyunca yapılabileceği iddia ediliyor. İnanılmaz bir anlatım. Peki alınan o bilinç nerede tutuluyor? Bu bir yöntemin sembolik anlatımı olabilir mi? Aslında hikaye bazı antik kralların uzun yıllar yaşadığı bir çağda muhtemelen kök hücre teknolojisinin gelişmiş bir formu aracılığıyla bir nevi kendini yeniden yaratarak insanlardan farklı bir varlık olarak tanındığını öne sürüyor. Bu antik dönemlerde bahsedilen bazı kralların hükümranlık sürelerinin 28.800, 14.000 veya 20.000 yıl gibi çılgın zaman dilimlerini aslında bir mantık çerçevesine yerleştiriyor. Eğer bu sayılar antik Mısırlılar için çılgınca geliyorsa demek ki bunlar Mısırlılara ait değil. Bu Anunnakilerin ilmi ve mirası olabilir. Dolayısıyla bu teori dünya geneli tüm lahitleri, granit mezarları, piramitleri hatta ölüler diyarına gidiş ritüellerini açıklayabilir. Bunlar her ne kadar düşünen insanlar için birer bilgi damlaları ve dev soru işaretleri olsa da ana akım habercilik, bilimcilik ve araştırmacılık alanında her şey güllük gülistanlık. Bundan emin olabilirsiniz. Ne istiyorlarsa onu söylüyorlar. Hep birlikte gerçekleri aramaya devam ediyoruz. Kanaldaki diğer videoları da inceleyin ve desteğinizi gösterin arkadaşlar. Hepinize teşekkürler. Yeniden görüşeceğiz.